Merhaba arkadaşlar. Bugün artık parçalarımızı birleştirmeye başlıyoruz. Gövde parçamızı beyaz ipimizden yapıyoruz. Ben böyle bir parça hazırladım. Şimdi size nasıl yaptığımı anlatacağım. Altılı sihirli halkamızla başladım. Daha sonra hepsine çift batarak 12'ye çıkarttım. Daha sonra bir sık iğne bir artır, 2 sık iğne bir artır, 3 sık iğne bir artır. En son 23 sık iğne bir artır yaparak sık iğne sayımızı 150'ye kadar çıkarttım. 150 sık iğne yaptıktan sonra 3 sırada hiçbir artırma ve eksiltme yapmadan 3 sıra 150 sık iğnemizi ördüm. Şimdi bacak birleştirmesine başlayacağız. Bacak birleştirmelerimiz için de şimdi şöyle göstereyim size. Ayağımızı şu şekilde koyuyoruz. Şu tek ayak arkaya gelecek. İki tarafı da bize bakacak şekilde çevirelim. Şunu çevirdim şimdi. Bunu çevirdikten sonra bunu böyle serbest bıraktığımızda şöyle orta noktamızı alıyoruz. Orta noktamızı aldıktan sonra 12 sık iğne ile bağlayacağımız için tam orta noktadan 6 sık iğne sağa, 6 sık iğne sola ben işaret çiplerimi taktım. Yani şurada toplamda 12 tane sık iğnemiz var. Bunu da böyle bacağı böyle koyduğumuzda, serbest bıraktığımızda bunu şu şekilde ortalayarak 12 sık iğneyi buldum. Bu bacakta da aynı şekilde. Bunu da düz koyduğumuzda şöyle biraz daha bu tarafa getireyim. Şu anda görüyorsunuz sanırım. Bunu da aynı şekilde yine serbest bırakıyoruz. Serbest bıraktığımızda şu şekilde ikiye katlıyoruz. İkiye katladığımızda 6 sık iğne bu taraftan, 6 sık iğne bu taraftan işaret iplerimi takarak 12 sık iğnemi ayarladım bu şekilde. Şimdi ayak birleştirmemize başlayacağız. Evet, başlangıç noktamızdan 63 tane sık iğne geldim bu tarafa. Şimdi sağ ayağımızı takacağım. Şu şekilde işaretlediğim iplerin olduğu kısımdan şöyle alayım. 12 tane sık iğneyi gövdeyle birleştireceğim. Şöyle işaretlediğim noktadan giriyorum. Siz görebiliyor musunuz? Şöyle biraz daha ortaya getireyim. İşaretlediğim noktadan girdim. On iki tane sık iğne yapacağız. Hem gövdeye hem bacağa bir ondan bir ondan alarak devam edeceğim. Hatta şu işaretçi ipimi çıkartıyorum. Bunu şu anda başladığım için buradan. Bir, iki, üç, dört, 5, 6,
7, 8, 9, 10, 11. Diğer işaretçi ipimin olduğu yere geldim. Onu da çıkartıyorum şimdi. Evet. 12 sık iğne ile bacağı birleştirdik. Şimdi 63 tane sık iğneyi tek örüyoruz buradan. Her birine tek batarak devam ediyoruz. Sıradaki sık iğnemden devam ediyorum. İplerimizi de alttan yürütmeyi ihmal etmeyelim. Her birine tek batarak 63 tane sık iğne yapıyoruz. Şimdi 63 sık iğne hepsine tek batarak geldim. Şimdi diğer ayağımızı birleştireceğiz. Biraz önce sağ ayağımızı yapmıştık. Şimdi de sol ayağımızı birleştireceğiz. Şu şekilde işaretlediğim ipin olduğu yere geliyorum. İşaretçi ipimin olduğu yere tığımı takıyorum. Şimdi yine bir buna batıyoruz, bir buna batacağız. Bir sık iğne yaptım. Şu teli biraz bükelim şöyle rahat görün. İki, üç, 4, 5, 6, 7. Şu işaret çiplerini çıkartıyorum artık. 7, 8, 9, 10, 11, 12,
Ve 12 sık iğne ile diğer ayağımızı da bağladık. Şu şekilde bir göstereyim size. Şöyle yaptığımızda 12 sık iğne ile iki ayağımızı da bağlamış olduk. Şimdi bu teller sizi örerken rahatsız ederse bunu kendinize göre şöyle orta noktada şöyle yapıp bantlayabilirsiniz. Dolayısıyla öyle yaptığınızda daha rahat çalışırsınız. Şu genişliğe göre ayarlayıp bantlayabiliriz. İsterseniz geçici bantlayın. Biraz daha yukarı çıkınca düzeltme imkanınız olsun diye. Şimdi ben şöyle büküyorum. Şimdi bacakları da bağladıktan sonra toplamda bizim bu çevremizde 186 tane sık iğnemiz oldu. Bu 186 sık iğneyi 15 sıra hiç artırma ve azaltma yapmadan 15 sıra yapacağız. Şu iç kısımlara hiç dokunmuyorsunuz. Direkt dış çerçeveden şu şekilde bacakların da dış kısmından dolanarak 15 sıra 186 sık iğnemizi yapıp gelelim. Evet arkadaşlar, 186 sık iğnemizi 15 sıra hiç artırma eksiltme yapmadan ördük. Şimdi kuyruğumuzu ekleyeceğiz. Burada başlangıç noktamıza geliyorum. Başlangıç noktamızdan 24 tane sık iğne bu tarafa geldim. Kuyruğumuzu alıyorum. Tellerini şöyle bükelim. Buradan da tam orta noktamızı bulup bir sık iğne kuyruktan, bir sık iğne gövdeden alacağız. ...15 tane sık iğne ile birleştireceğiz. Sıradaki sık iğnemizi alıyoruz. Birinci sık iğnemiz. İkinci sık iğnemiz. Üçüncü sık iğnemiz. Dördüncü sık iğnemiz. Beşinci sık iğnemiz. Ben kamera çekimi yaparak birleştirme yaptığım için biraz zorlanıyorum. Siz daha rahat yaparsınız diye düşünüyorum. Altıncı sık iğne.
7. sık iğne, 8. sık iğne, 9. sık iğne, 10. sık iğne, 11. sık iğne, 12. sık iğne, 13. sık iğne, 14. sık iğne, 15. sık iğne. 15 sık iğne ile birleştirdim. Telimizi de buradan yine ortadaki tele bağlayabiliriz. Şu şekilde açıklığını vererek. İlla ki telle yapmak zorunda değilsiniz. Bu tarifin aynısını hiç tel kullanmadan da çok rahat yapabilirsiniz. Ben sadece hareket etmesini istediğim için tel uyguluyorum. Eğer siz de hareket etmesini isterseniz benim gibi telli yaparsınız. Eğer hareket etme özelliğine gerek yok derseniz normal peluş oyuncaklar gibi komple telsiz de yapabilirsiniz. Bantımızı da çok fazla sarmıyorum. Ola ki tellerimizin şekillerini değiştirmek zorunda kalırız diye geçici olarak rahat örebilmek için bu şekilde onu da bantladım. Şimdi sıra başına kadar her bir sık iğneye tek batarak gelelim. Evet, her birine tek sık iğne batarak sıra başımıza geldik. Toplamda 186 tane sık iğnemiz oldu. Bu sıramızda azaltmalara başlayacağız. 29 sık iğne bir azalt yapacağız. 29 sık iğne örüyoruz ve bir azaltıyoruz. Dolayısıyla sık iğne sayımız 180'e düşmüş olacak. 180 sık iğneyi de bir sıra hiç artırma ve azaltma yapmadan örüyoruz. 180 sık iğnemizi de bir sıra artırma ve eksiltme yapmadan ördük. Şimdi bu sırada 28 sık iğne bir azalt yapacağız. Sık iğne sayımız 174'e düşmüş olacak. 174 sık iğneyi de bir sıra yine artırma ve eksiltme yapmadan örüyoruz. Bu sırada da 27 sık iğne bir azalt yapıyoruz. Ve sık iğne sayımız 168'e düşmüş oluyor. Yine bir sıra artırma ve eksiltme yapmadan örüyoruz. Azaltmalarımıza devam ediyoruz. Bu sırada da 26 sık iğne bir azalt yapıyoruz. Ve toplamda 162 sık iğneye düşüyoruz. 162 sık iğneyi de yine artırma ve azaltma yapmadan bir sıra örüyoruz. Evet, bu sırada da 25 sık iğne bir azalt yaparak sık iğne sayımızı 156'ya düşürüyoruz. Bir sırada 156 sık iğneyi artırma ve azaltma yapmadan örüyoruz. Azaltmalarımıza devam ediyoruz. 24 sık iğne bir azalt yapacağız bu sırada da. Toplamda sık iğne sayımız 150'ye düşecek. 150 sık iğnemizde yine bir sıra artırma ve eksiltme yapmadan örüyoruz. Şimdi 23 sık iğne yapıyoruz. Bir azaltıyoruz ve sık iğne sayımız 144'e düşüyor.
144 sık iğne ile yine bir sıra artırma ve eksiltme yapmadan örüyoruz. Şimdiki sıramızda da 22 sık iğne bir azalt yapıyoruz ve 138 sık iğneye indiriyoruz. 138 sık iğnemizi de bir sıra artırma ve azaltma yapmadan örelim. Bu sıramızda da 21 sık iğne bir azalt yapıyoruz ve sık iğne sayımızı 132'ye düşürüyoruz ve bir sırada hiç artırma ve eksiltme yapmadan örüyoruz. Şimdi bu aşamada şu baldır kısımlarımıza, yani şu kısımlara elyafımızı dolduralım. Çünkü daha sonra hızlı bir azaltmaya gideceğiz. Dolayısıyla elyaf koymak zorlaşır. Şimdiden dolduruyorum. Teli ortalayarak doldurmaya çalışalım. Kuyruk kısmına elyaf koymuyoruz. Elyaf sıklığını ne çok sert ne de çok yumuşak olacak derecede orta sertlikte dolduralım. Evet, şöyle dışarıdan bakıyorum. Düzgün bir şekilde yerleşip yerleşmediğini, düzgün yerleşmeyen yerler varsa makasımla elyaftan biraz daha ittiriyorum. Şimdi bundan sonra hızlı daraltmaya gideceğiz. Her daraltmamızdan sonra bir sıra artırma eksiltme yapmadan örüyorduk biliyorsunuz. Şimdi o şekilde yapmayacağız. O sırayı örmeyeceğiz. Direkt her sırada azaltma yapacağız. Şimdi en son sık iğne sayımız 132'de kalmıştık. Sırayla hepsini söylüyorum. 20 sık iğne bir azalt yapacağız. 126'ya düşüreceğiz. 19 sık iğne bir azalt, 18 sık iğne bir azalt, 17 sık iğne bir azalt, 16, 15, 14, 13, 12, 11, en son 10 sık iğne bir azalt yaparak burayı 66 sık iğneye düşürüyoruz. 66 sık iğneye düşürdükten sonra da 6 sıra artırma ve eksiltme yapmadan örüp geliyoruz. Evet arkadaşlar, 66 sık iğnemizi 6 sıra hiç artırma ve eksiltme yapmadan ördük. Şimdi kollarımızı birleştireceğiz. Kollarımızı şu şekilde baş parmak öne bakacak şekilde şöyle yerleştiriyoruz. Diğer kolumuzu da aynı şekilde böyle. Şu şekilde birleştirmemizi yapacağız. Birleştirme yapabilmek için benim işaret çipim zaten kolumun olduğu yerdeydi. Kolumu başlayacağım yerde. Muhtemelen sizinki de öyledir ama işaretçi ipiniz yeri şaştıysa ya da değiştiyse şöyle bir şey yapın. Şimdi 12 sık iğne ile birleştireceğiz kolumuzu. Şu şekilde önden orta noktalarını alarak 6 sık iğne bu taraftan, 6 sık iğne arka taraftan birleştirme yapabilirsiniz. Buraya gelince de aynı şekilde. Zaten aradaki sık iğne sayılarını ben vereceğim. Aynı çıkacak. Şu noktayı bulduktan sonraki kısmınız burada da aynı çıkacaktır. Dolayısıyla şu şekilde bir orta nokta alıp 6 sık iğne bu tarafa gelin. 6 sık iğne de bu taraftan geldiğiniz zaman kolumuzun yeri doğru olacaktır. Ama işaret ipinizin yeri değiştirmediyseniz aynı yerdedir. İşaretçi ipimin olduğu yerden birleştirmemi yapacağım. Evet, sağ kolumu alıyorum. Baş parmak bana bakacak şekilde yerleştiriyorum. Şimdi bir sık iğne koldan alıyorum. Bir sık iğne de gövdeden alarak birleştirme yapıyorum. Bir,
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 tane sık iğne ile birleştirdim. Şimdi sıradaki sık iğneden devam edeceğim. 21 tane sık iğne yapacağım. 1, 2, 3, 19, 20, 21. 21 sık iğneyi yaptıktan sonra diğer kolumuzu birleştireceğiz. Baş parmak öne bakacak şekilde yerleştiriyorum. Şu telleri şöyle bir kelim rahatsız etmesin bizi şimdilik. Bir sık iğne koldan, bir sık iğne gövdeden alacağız. Bir, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
9, 10, 11, 12. 12 sık iğneli de diğer kolumuzu birleştirdik. Şimdi sıradaki sık iğnelerden devam ederek gidiyoruz. İşaret ipimizin olduğu yere kadar. 21 tane sık iğnemiz olması gerekiyor. 1, 2, 3, 19, 20 ve 21. Şimdi bu tellerimizi de şu ortadaki tele birleştirelim. Şimdi azaltmalarımıza devam edeceğimiz için elyaf doldurmamız zorlaşabilir bu aşamadan sonra. Şunu bükelim hemen, sizi rahatsız etmesin. O yüzden elyafımızı şu aşamadayken dolduralım. Ne çok sert ne çok yumuşak. Evet, elyafımızı güzel bir şekilde doldurdum. Şöyle göstereyim. Kuyruklarına zaten elyaf koymadık biliyorsunuz. Kollarına da elyaf koymadım. Şimdi bizim burada 66 tane sık iğnemiz var. Bu 66 sık iğnemizden azaltmalarımıza devam edeceğiz. İlk önce 9 sık iğne bir azalt yapıyoruz. Sonra 8 sık iğne bir azalt, 7 sık iğne bir azalt, 6 sık iğne bir azalt, 5 sık iğne bir azalt, 4 sık iğne bir azalt, 3 sık iğne bir azalt, 2 sık iğne bir azalt ve en son 1 sık iğne bir azalt yaparak sık iğne sayımızı 12'ye düşüreceğiz. 12 sık iğnemizi de 25 sıra artırma ve azaltma yapmadan öreceğiz. Tabi bu arada bu kısım büyüdükçe boşluk oluşacaktır. O boşluklara lütfen elyafımızı dolduralım. Sadece 12 sık iğneye düştükten sonra boyun kısmına çıkıyoruz. O kısma elyaf doldurmuyoruz. Boynunda elyaf olmayacak. 12 sık iğnemizi 25 sıra hiç artırma ve eksiltme yapmadan ördük. Daha sonra şu kısmımıza geçiyoruz. Bu kısmımızda bir sık iğne bir artır 18'e çıkıyorum. 18 sık iğneyi 3 sıra hiç artırma ve eksiltme yapmadan örüyorum. Daha sonra 2 sık iğne bir artır yapıyorum. 24 sık iğneye çıkıyorum ve onu da 3 sıra artırma eksiltme yapmadan örüyorum. 3 sık iğne bir artır yapıp 30'a çıktım. 30'u da 3 sıra artırma ve eksiltme yapmadan ördüm. 4 sık iğne bir artır yaptım. 36'ya çıktım. 36 sık iğneyi de 3 sıra artırma ve eksiltme yapmadan ördüm. En son 5 sık iğne bir artır yaparak
42 sık iğneye çıktım. Onu da 3 sıra yine artırma eksiltme yapmadan ördüm ve şu kısmı çıktım. Şimdi buradan sonra baş kısmımıza başlayacağız. Baş kısmımızı da size söyleyeceğim nasıl yapacağımızı. Baş kısmına geçince de 6 sık iğne 1 artır, 7 sık iğne 1 artır, 8 sık iğne 1 artır, 9 sık iğne 1 artır, 10 sık iğne 1 artır, 11 sık iğne 1 artır, 12 sık iğne 1 artır, 13 sık iğne 1 artır, 14 sık iğne 1 artır yaparak sık iğne sayımızı 96 sık iğneye çıkartıyoruz. Artırmalardan sonra 96 sık iğneye çıkmıştık. 96 sık iğneden sonra 4 sıra artırma ve eksiltme yapmadan ördüm. Daha sonra başlangıç noktamdan 42 tane sık iğne bu tarafa, ön tarafa doğru geldim. Şimdi şu şekilde göstereceğim size. Gaganın tel bağlantısını yapabilmek için burada bir delik bırakacağız. Bu deliği de ben başlangıç noktamdan tam orta noktaya alacağız. Toplamda 15 sık iğne gerekiyor bize. Başlangıç noktamdan ben 42 sık iğne geldiğimde tam o ortalık kısma geldim. 15 sık iğnelik kısma geldim. Eğer işaretçi ipiniz kaydıysa bu şekilde baş kısmını şöyle ortalayarak önden bir tane sık iğneyi baz alıyorsunuz. 7 sık iğne sağından 7 sık iğne solundan ayarladığınız zaman 15 sık iğnenin nereye geleceğini görürsünüz. Oralara işaretçi ipi de takabilirsiniz. Ayrıca bu yapacağım işlem telli çalışacak arkadaşlar için. Bu horozu telsiz yapmak isteyen arkadaşlar olursa buradaki deliği hiç bırakmalarına gerek kalmayacak. Ben sadece tel bağlantısı için bu deliği bırakacağım. Şimdi 15 tane zincir çekiyoruz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15. Şimdi buradan da 15 tane sık iğne atlıyoruz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 tane sık iğne atladım. 16.'ya batıyorum. Evet, her bir sık iğneye bir tane batarak devam ediyoruz. Bu zincirin başladığı noktaya kadar her sık iğneye tek batarak gelelim. Şimdi zincir olan yere kadar geldim. Burada da her zincirimin üzerine bir sık iğne yapıyorum. Yani toplamda 15 tane zincir çekmiştik. 15 tane sık iğne yapıyoruz üzerine. Ve başlangıç noktasına kadar her sık iğneye tek batarak geliyoruz. Evet, artırmalarımızdan sonra 96 sık iğnemizi 15 sıra hiç artırma ve eksiltme yapmadan ördük. Şimdi gagamız için telimizi takmamız gerekiyor. Ve ibik parçamızı da takmamız gerekiyor. Gagayı sonradan dikeceğiz. Fakat telini şimdiden bağlamamız gerekiyor. Elyafını doldurmadan. Şu şekilde 2 tane tel kestim. Çok kalın teller değil, 1,5 milimetrelik tellerden kestim.
Şimdi bunları ilk önce bir gagaya yerleştirelim. Birini üst parçaya, birini alt parçaya şu şekilde yerleştirdikten sonra şu şekilde içinde bükelim. Bu şekilde büktüğümüz yerleri bantlayacağım. Daha sonra açılma olmasın diye. Evet, bunu bantladık. Bir de bunu bantlayalım. Bunu da bantladık. Şimdi bu telleri tekrar bir yerleştirelim. Bu şekildeyken şu daha önceki açmış olduğumuz delikten içeri sokuyoruz. Kontrollerimizi yapalım. Evet, şu şekilde dikiş yaptığımız zaman sıkıntı çıkmayacak. Kapanıyor. Bunu çıkartıyoruz. Direkt bunu bu şekilde şimdi şu orta tele bantlayacağım. Rahat bantlayabilmek için şunu biraz açalım. Bantı fazla ileriye götürmüyorum çünkü başı kapatacağım için fazla olan tellerimizi keseceğiz. Evet, bunu hallettik. Gaga telimiz burada bu şekilde dururken biz örgümüze devam edeceğiz. Daha sonra ibik tellerimizi de geçirdim. Yine 1,5 milimetrelik tellerle bu şekilde bükerek içine yerleştirdim. Daha önce ellerimize de parmaklarımıza da yapmıştık biliyorsunuz. Aynı şekilde yaptım. Bu teli de buradan ölçüyorum. Mesela şu anda fazla geliyor. Bunu biraz keselim.
Tekrar bir deneyelim. Evet, şu anda normal gibi. Bunu da bu şekilde bağlayacağım, bu teli. Bu teli bağlamadan önce yalnız şuradaki fazla tellerimizi de keselim. Evet, fazla tellerimizi de kestik. Bunu tekrar bir ölçelim. Şu şekilde normal. Böyleyken bunu da bağlıyoruz buraya. Şunu çıkartabiliriz artık. Daha sonradan dikeceğiz. Bantımızı alıyorum. Açıp da hiçbir yerini bırakmayacak şekilde bantlıyoruz. Evet, tellerimizi de taktıktan sonra azaltmalarımıza başlayabiliriz. En son 96 sık iğnedeydik. Şimdi 14 sık iğne bir azalt, 13 sık iğne bir azalt, 12 sık iğne bir azalt yaparak devam ediyoruz. Burası biraz kapanmaya başlayınca elyaf dolduracağız. O aşamaya kadar örelim. Elyaf doldururken tekrar birlikte dolduralım. Evet, azaltmalarımızı 14 sık iğne bir azalt, 13 sık iğne bir azalt, 12 sık iğne bir azalt, 11 sık iğne bir azalt, 10 sık iğne bir azalt, 9 sık iğne bir azalt, 8 sık iğne bir azalt, 7 sık iğne bir azalt yaptık ve 48 sık iğneye düştük. Bu aşamada elyafımızı dolduruyoruz. Elyafımızı doldururken de boynuna zaten elyaf yerleştirmiyoruz. Burada tel var. Ama şu kısmından itibaren dolduruyoruz. Teli ortalayarak doldurmaya dikkat edelim. Elyafımızı doldurduk. Şimdi en son burada 7 sık iğne biraz altta kalmıştık. Azaltmalarımıza devam ediyoruz. 6 sık iğne biraz alt, 5 sık iğne biraz alt diye devam edeceğiz. Ta ki şu ortadaki demirimize gelene kadar devam edelim. Evet, azaltmalarımızı yaparak bu demirin olduğu yere kadar geldik. En son bir sık iğne biraz alt yaptım. Ondan sonra da kalan 12 sık iğneye 6 tane azaltma yaptım. Her sık iğneyi çift alarak. Ondan sonra da burayı kopartıp, ipimizi kopartıp kapattım. Bu videomuzu burada bitiriyorum. Bundan sonraki videomuzda gagamızı takacağız. Gözlerimizi, ibiğimizi takacağız. Muhtemelen bundan sonraki videomuzda Bünyamin horozumuzu tamamlayacağız. Sizden kanalıma abone olarak destek olmanızı bekliyorum. Videoların devamlılığı için bu çok önemli. Şimdiden teşekkür ediyorum. Kolay gelsin.